Tabula rasa, ünlü İngiliz filozof John Locke'un ortaya attığı bir kavram. Tabula rasa kelime anlamı olarak boş levha demektir. John Locke'un bunu söylemesindeki amaç, insanı boş bir levhaya benzetmesidir. Buna göre insan, doğduğu anda boş bir levhadır ve büyüdükçe çevresinden aldığı bilgiler doğrultusunda levha bilgiyle dolmaya başlar. Kişinin çevresinden edindiği tüm bu bilgiler, onun yaşam amacını iyi kötü, doğru yanlış, mutlu olmak, sinirlenmek gibi yaptığı bütün tanımlamaları etkiler. Çünkü kişi çevresinden aldığı bilgileri gerçekmiş gibi kabul ederek yaşar ve bütün tanımlamalarını bu doğrultuda yapar. Dolayısıyla kişi büyüdüğü çevrenin ortalamasına dönüşür ve hayatını böyle yaşar. John Locke bununla insanlara şunu anlatmak ister: öğrendiklerinize dikkat edin. Çünkü öğrendikleriniz gerçekleriniz olacak. Bu mantık yüzlerce yıl önce söylenmiş olsa da günümüzde önemi çok daha fazla arttı. Çünkü artık bilgi üretmek ve onu milyonlarca insanla paylaşmak çok kolay hale geldi. Bu nedenle günümüzde bilgi kirliliği dediğimiz kavramdan bahsediyoruz. Çünkü artık bilgi üretmek ve onu milyonlarca insanla paylaşmak çok kolay ve herkes bunu yapabiliyor. Bu nedenle öğrendiğimiz bilgilere çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz. Eğer dikkat etmezsek, biraz önce de söylediğim gibi öğrendiğimiz tüm bilgiler bizim gerçekliğimize dönüşecek ve her şeyimizi etkileyecek bir sonuç ortaya çıkacak. Bu noktada asıl ciddi sorunsa, öğrendiğimiz bilgiler bizim için gerçekliğe dönüştükten sonra onlardan kurtulmak ya da onların yanlış olduklarını kabul etmek çok ama çok daha zor olacak. Bu da demek oluyor ki öğrendiğimiz yanlış bilgilerden kurtulmak ve gerçeği elde etmek çok zor başarılacak bir şey. Bu nedenle bir bilginin gerçekliğimize dönüşmesinden önce onu sorgulamamız ve iyice kontrol etmemiz gerekiyor. Peki sorgulanmadan alınan bilgilerle yaşanan bir hayat neye benzerdi? Yaklaşık 2450 yıl önce yaşamış olan birinin bu soruya çok güzel bir cevabı oldu. Ve biz günümüzde de hala bu cevabı kullanıyoruz. Platon, 2450 yıl önce yaşamış ve yaydığı ışıkla günümüze kadar birçok insanı gölgelerden kurtarmış kişi. Platon, sorumuzun cevabı olarak bir alegori tasarladı. Bu alegori, Platon'un mağara alegorisi olarak bilinir. Alegori 3 kısımdan oluşur. Birinci kısımda mağaranın en iç tarafında olan zincirlerle bağlanmış köleler vardır. Bu kısımdaki köleler, ikinci kısımdaki insanların yansıttığı gölgelerin ve çıkardığı seslerin gerçek olduğuna inanırlar. İkinci kısımda ise birinci kısımdaki insanları gölgeler ve sesler aracılığıyla köle olarak oluşturan kişiler vardır. Üçüncü bölümde ise gerçek vardır. Bu benzetmede Platon, bazı insanların yanlış bilgilerle başka insanları köle olarak oluşturduğunu anlatmak ister. Köle olan birisinin gerçeğe ulaşması içinse öğrendiği bilgileri sorgulaması ve yanlış olduklarını kabul edebilecek cesarete sahip olması gerekir. Ancak bu o kadar da kolay bir şey değil. Çünkü öğrenilen bilgiler birinci bölümde diğer köleler için de gerçek olduğundan, birisi sorgulamaya başladığında diğer köleler onun aptal olduğunu ya da gerçeği inkar ettiğini söyleyecektir. İşte bu nedenle gerçeği elde etmek için cesur olmak gerektiğini söyledim. Çünkü biz de kendi hayatımızda fark ettiğimiz yanlışların çevremizdekiler tarafından gerçek olarak görüldüğünü biliyoruz. Biz o bilgilerin yanlış olduğunu söylediğimizde bize az önce söylediğim gibi ya aptal gözüyle bakacaklar ya da gerçeği inkar ettiğimizi söyleyecekler. Peki kölelerden biri zincirlerini kırar, mağaradan çıkar ve gerçekle yüzleşirse neler yaşanırdı? Buna göre eğer kölelerden birisi sorgular ve cesurca davranarak mağaradan çıkıp gerçekle yüzleşirse ilk defa ışığa maruz kalacağı için gözleri kamaşır, hemen uyum sağlayamaz. Çünkü çok uzun süredir gerçek ışığı görmedi, sadece gölgeleri gördü. Ancak zamanla gözü ışığa alışır ve gerçeğin nasıl bir şey olduğunu idrak eder. Daha sonra mağaraya dönerek oradaki insanlara gördüklerini anlatarak onların da gerçeğe ulaşması için çabalar. Ancak artık onların gerçekliklerini görmez. Çünkü ışığı gördüğü için gölgeler artık onun için anlamsızdır. Aynı şekilde gölgelerin gerçek olduğuna inanan mağaradaki insanlar da onun delirdiğini düşünürler. Çünkü hiç görmedikleri şeylerden bahsederek onların gerçek olduğunu
ve hep gördükleri şeylerin ise sahte ya da gölgeler olduğunu söylüyor. Bu nedenle gerçeği bilenle mağaradaki köleler arasında bu tarz bir tartışma yaşanıyor. Mağaranın ikinci kısmında ise gölgeleri oluşturan insanlar olduğunu söyledik. Bu ikinci kısımdaki kişiler bakış açınıza göre farklılık gösterebilir. Örneğin dini inanç yaşıyorsanız ikinci kısımdaki sahteliği üreten şeyin şeytan olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da ateistseniz ikinci kısımdaki sahteliğin din tarafından oluşturulduğunu düşünebilirsiniz. Bu tamamen sizin sahip olduğunuz bilgi birikimine ve gerçeklik algınıza göre değişir. Platon'un bu benzetmesindeki kavramların açık hali ise şöyledir. Mağara bir topluluğu simgeler. Mağaraya zincirlenen insanlar topluluğun parçası olan bireylerdir. Zincir ise birinci bölümdeki insanları sınırlayan kurallardır. Göz kamaşması mağaradan çıkan kişinin gerçek karşısındaki şaşkınlığını ifade eder. Gölgeler toplumun gerçek olarak gördüğü yanıltıcı bilgilerdir. Gölgeleri oluşturanlarsa insanların gerçek zannettiği yanlış bilgileri üreten kişilerdir. Zinciri kıran insansa sorgulayan, merak eden insanı simgeler. Bu bağlamda insanlar sosyal bir canlı olarak çeşitli topluluklar halinde yaşar. Bu toplulukların kendi içlerinde kabul ettikleri kuralları ve gerçekleri vardır. Günü gelir de grubun içinden birisi bu gerçek olarak kabul edilen bilgilerin yanlış olduğunu anlarsa ve mağaradan çıkarsa yaşanacak olayları Platon işte bu mağara alegorisiyle anlatmak ister. Bu benzetmeyle Platon içine düşebileceğimiz duruma karşı bizi uyarmak ister. Bu nedenle en başta da söylediğim gibi öğrenirken çok ama çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış bilgileri gerçek olarak görüp gölgelerin altında bir hayat yaşıyor olabiliriz. Ya da kendi yarattığımız gölgelerin gerçek olduğuna inanıyor olabiliriz. Her iki durumda da gerçek sandığımız gölgelerden şüphe edebilmek, sorgulayabilmek ve gerçeği elde ettiğimizde gölgelerimizin gerçek olmadığını kabul edebilmek bizi gerçeğe bir adım daha yaklaştıracak olan davranış olurdu. Kimi insana göre cahillik mutluluk demek. Bu tarz düşünen insanlar için mağaranın dışındaki gerçeklik kişiyi delirtebilir. Kimine göre ise köleyken sahte bir mutluluk yaşayıp kendini kandırmak anlamsızdır. Gerçeklerle yüzleşmek acı da olsa yapılması gereken bir davranıştır. Bu nedenle hangi yolu izleyeceğiniz size kalmış. Ben mi? Sanırım söylememe gerek yok. Bilgiyle kalın.